Sessiz bir gece hayal edin. 26 Nisan 1986. Pripyat şehri derin bir uykudayken, sadece birkaç kilometre ötedeki devasa beton yığınının içinde, dünyanın en korkunç hatası yapılmak üzereydi. Saat 01:23. Bir düğmeye basıldı ve o an, gökyüzüne doğru yükselen o tuhaf, masmavi ışık, aslında ölümün ta kendisiydi. İnsanlar balkonlarına çıkıp o güzel ışığı izlediler. Çocuklar yağan radyoaktif küllerin altında oyunlar oynadılar. O gece yağan şey kar değildi. O gece yağan şey binlerce yıl sürecek bir lanetti. Bugün Çernobil'i sadece bir kaza olarak değil, insan kibrinin atomik bir intikamı olarak yeniden açıyoruz. Hazır mısınız? Çünkü radyasyonun tadını alabileceğiniz bir yolculuğa çıkıyoruz. Çernobil sadece bir santralin patlaması değildi. O, Sovyetler Birliği'nin çelikten zırhındaki ilk ve en derin çatlaktı. Patlamadan hemen sonra, itfaiyeciler olay yerine ulaştığında, elleriyle tuttukları grafik bloklarının onları saniyeler içinde öldüreceğini bilmiyorlardı. Grafiti tuttular, derileri kömürleşti. Metalik bir tat hissettiler ağızlarında ve birkaç gün içinde vücutları içeriden dışarıya doğru erimeye başladı. O kahramanlar, dünyayı kurtardıklarını sanırken aslında bir cehennemin içine yürümüşlerdi. Sovyet hükümeti ise sessizdi. Dünya radyasyon bulutlarıyla kaplanırken, İsveç'teki dedektörler alarm verirken, Moskova hala her şey kontrol altında diyordu. İşte asıl trajedi burada başladı. Gerçeğin gizlenmesi, radyasyondan daha fazla can alacaktı. Size şunu söylemeliyim. Çernobil'i izleten şey patlama değil, ihmal ve korkudur. İnsanlar, otoriteden korktukları için gerçeği söylemediler. Mühendisler, reaktörün patlayamayacağına o kadar inanmışlardı ki, gözlerinin önündeki grafit parçalarını gördüklerinde bile bu imkansız dediler. Kendi bakış açımla şunu sormam gerekiyor. Bugün, 2026 yılında, yapay zeka ve yüksek teknoloji çağında hala benzer bir kibrin kurbanı olabilir miyiz? Çernobil bize şunu öğretti. Doğa yasaları, devlet yasalarından daha güçlüdür. Radyasyonun bir ideolojisi yoktur. O, önüne geleni yakıp yıkar. Bu videoda sadece geçmişi anlatmıyoruz. Gelecekte bizi nelerin beklediğine dair bir uyarı fişeği yakıyoruz. Tahliye emri geldiğinde, Pripyat halkına sadece 3 günlüğüne gidiyoruz denildi. İnsanlar en değerli eşyalarını, evcil hayvanlarını, oyuncaklarını geride bıraktılar. Otobüslere bindiler ve bir daha asla dönemediler. 50 bin kişilik bir şehir, saatler içinde bir hayalet şehre dönüştü. Bugün o şehirde, okullardaki sıraların üzerinde hala açık duran defterler, parklarda paslanmış dönme dolaplar ve sessizce büyüyen ağaçlar var. Peki ya o meşhur Kızıl Orman? Radyasyon o kadar yoğundu ki, çam ağaçları saniyeler içinde pas rengine döndü ve öldü. O topraklar bugün bile dokunulmaması gereken birer mezarlık. Ama asıl tehlike hala o devasa beton lahitin altında 4 numaralı reaktörün kalbinde uyuyor. Fil ayağı. Dünyanın en tehlikeli maddesi saniyeler içinde bir insanı öldürebilecek o kütle sessizce beklemeye devam ediyor. Patlamadan sonraki ilk saatler geride kalırken Çernobil artık sadece bir yangın yeri değil, görünmez bir canavarın yuvasıydı. Sovyet hükümeti bir şeyi çok iyi biliyordu. Eğer o sızan radyoaktif lavı durduramazlarsa, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa yaşanmaz bir çöle dönüşecekti. İşte o an, tarihin en büyük ve en trajik operasyonu başladı. Toplamda 600 binden fazla insan, sessizce bu cehennemin içine çağrıldı. Onlar kendilerine tasfiyeciler diyorlardı. Ama aslında onlar, dünyanın görüp görebileceği en büyük fedakarlığı yapan isimsiz kahramanlardı. Madenciler, askerler, itfaiyeciler.
Çıplak elleriyle radyasyonu kazıdılar. Ömürlerini saniyeler içinde o enkazın altında bıraktılar. En korkunç görevse paramparça olmuş reaktörün hemen üzerindeki çatıdaydı. Patlamadan fırlayan o devasa grafit parçaları çatıda adeta ölüm kusuyordu. Önce robotları denediler. Ancak radyasyon o kadar güçlüydü ki en gelişmiş makinelerin devreleri saniyeler içinde eridi. Makinelerin pes ettiği yerde devreye canlı robotlar girdi. Genç askerler üzerlerine kurşun plakalar sararak o çatıya çıktılar. Emir basitti. Küreyi al, o grafit parçasını aşağıya, reaktörün kalbine at ve 45 saniye içinde geri dön. Sadece 45 saniye. Çünkü 46. saniye hücrelerin parçalanması ve mutlak bir ölüm demekti. Bazı askerler o süreyi tamamlayamadan burunlarından kanlar gelerek yere yığılıyorlardı. Bu insanların çoğu neyle karşı karşıya olduklarını tam olarak bilmiyorlardı. Onlara sadece bir temizlik yapacakları söylenmişti. Görünmez bir düşmanla savaşıyorlardı. Kokusu yoktu, tadı yoktu ama her nefeste ciğerlerini yakıyordu. Onların sayesinde bugün Avrupa hala haritada var. Peki ya sonra ne oldu? Bu kahramanların çoğu yıllarca süren ağır hastalıklarla ve kimsenin hatırlamadığı yalnızlıklarla baş başa kaldılar. Madencilerin hikayesi ise çok daha karanlıktı. Reaktörün altına bir tünel kazmaları gerekiyordu. Sıcaklık 50 dereceyi buluyordu. Havalandırma yoktu ve onlar tamamen çıplak bir şekilde o tüneli kazdılar. Toprağın içindeki radyasyon her saniye derilerinden içeri sızıyordu. Çernobil'deki bu insan gücü, teknolojinin iflas ettiği noktada insan iradesinin neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Ancak bu iradenin bedeli, binlerce genç hayatın sonsuza dek kararması oldu. Bugün Çernobil'e gittiğinizde, o çatıda çalışanların hatırasına dikilmiş sessiz anıtları görebilirsiniz. Ama o insanların gerçek mezarları, aslında o devasa beton layitin altındaki o derin sessizliktir. Çünkü o 45 saniye, insanlık tarihinin en uzun ve en karanlık 45 saniyesi olarak tarihe geçti. Her yer betonla mühürlenmişken, bilim insanları karanlık bir merakın peşine düştüler. Reaktörün en dibinde, binlerce ton betonun ve çeliğin altında tam olarak ne vardı? Uzaktan kumandalı kameraları o zifiri karanlık koridorlara gönderdiklerinde, karşılaştıkları manzara karşısında nefesleri kesildi. Orada gri, lav benzeri, devasa ve çarpık bir kütle duruyordu. Şekli bir filin ayağına benzediği için ona bu ismi verdiler. Fil ayağı. Ama bu isim sizi yanıltmasın. Bu, dünyadaki en tehlikeli, en ölümcül nesneydi. O an orada, sadece birkaç dakika yanında dursaydınız, hücrelerinizin parçalanmasıyla ölmeniz kesinleşirdi. Radyasyon o kadar yoğundu ki, kameraların filmleri anında yanıyor, elektronik devreler saniyeler içinde iflas ediyordu. Fil ayağı aslında kumun, betonun ve erimiş nükleer yakıtın korkunç bir karışımıydı. Patlama anında sıcaklık o kadar yükselmişti ki, reaktörün tabanını bir asit gibi eritip aşağıya, bodrum katlarına sızmıştı. En korkutucu olanı ise bu kütle yıllar geçmesine rağmen hala sıcaktı ve hala aktifti. Bilim insanları bir şeyi fark ettiklerinde dehşete düştüler. Bu devasa nükleer lav yavaş yavaş zemini eritmeye devam ediyordu. Eğer altındaki beton tabakayı da delip yeraltı sularına ulaşsaydı, ikinci bir devasa patlama tetiklenebilir ve tüm bölgeyi yüzyıllar boyu sürecek radyoaktif bir bataklığa çevirebilirdi. Bu canavarı durdurmak için isimsiz kahramanlar bir kez daha karanlığa indiler. Beton enjekte ederek bu sızıntıyı dondurmaya çalıştılar. Bugün o devasa beton lahitin altında o gri kütle hala orada duruyor. Sessiz
ama uyanık. Onu yok edemezsiniz. Onu durduramazsınız. Sadece etrafına devasa bir mezar inşa edebilirsiniz. Çernobil'in o ilk lahitini inşa etmek aslında kanayan bir yarayı basit bir bantla kapatmak gibiydi. Zamanla beton çatlamaya, radyasyon dışarıya sızmaya başladı. Ve nihayet 2016 yılında insanlığın şimdiye kadar yaptığı en büyük hareketli yapı olan o dev çelik kubbe inşa edildi. Bu kubbe bizi tam 100 yıl boyunca o canavardan koruyacak şekilde tasarlandı. Ancak 100 yıl nükleer bir saatin tıkırtısı yanında sadece bir saniye gibidir. Torunlarımıza miras bıraktığımız şey aslında dev bir radyoaktif mezarın anahtarıdır. Çünkü fil ayağı hala orada. Koridorların sonunda kendisine yaklaşacak bir sonraki kurbanını bekliyor. İnsanlar gittiğinde geride sadece sessizlik kalmadı. Pripyat, bir zamanlar 50.000 kişinin yaşadığı o modern Sovyet şehri, şimdi doğanın yavaş yavaş yuttuğu devasa bir laboratuvar. Sokaklarda artık çocuk sesleri değil, rüzgarın paslanmış dönme dolaplardaki iniltisi duyuluyor. Okullardaki sınıflarda, masaların üzerinde hala açık duran defterler, yerlere saçılmış gaz maskeleri ve çürüyen oyuncak bebekler. Burası zamanın durduğu değil, zamanın çürüdüğü bir yer. Ancak bu terk edilmişlik içinde şaşırtıcı bir şey oldu. İnsanların radyasyon korkusuyla kaçtığı o topraklara vahşi doğa geri döndü. Kurtlar, ayılar, geyikler. İnsanlar yokken radyasyonun ortasında yaşamaya alıştılar. Onlar artık radyoaktif canlılar. Ama insanoğlunun yokluğu onlara radyasyondan daha güvenli bir alan sundu. Bu doğanın bize verdiği en acı derstir. Biz yoksak dünya iyileşmeye başlıyor. Ama bu iyileşme bir illüzyon. Çünkü o ağaçların kökleri hala toprağın derinlerindeki sezyum ve stronsiyumu emiyor. Kızıl Orman'da yürümek hala bir intihar girişimi. Hayvanlar orada yaşıyor ama genetikleri yavaş yavaş bozuluyor. Mutasyonlar nesilden nesile aktarılıyor. Bugün 2026 yılındayız ve Çernobil hala bir hayalet gibi ensemizde. Turistler artık bu bölgeye karanlık turizm adı altında geziler düzenliyor. İnsanlar o devasa lahitin önünde öz çekim yapıyor. Pripyat'ın boş sokaklarında dolaşıyorlar. Ancak unutulan bir şey var. O devasa çelik kubbenin altındaki canavar, fil ayağı, hala saniyede binlerce röntgen radyasyon saçıyor. Çernobil sadece geçmişte kalmış bir kaza değil. Her an uyanabilecek radyoaktif bir volkandır. İklim krizinin getirdiği devasa orman yangınları, toprağın altında uyuyan radyasyonu dumanla birlikte tekrar gökyüzüne taşıyor. Bu hikayenin sonunda kendimize şu soruyu sormalıyız. Ders aldık mı? Teknolojiye olan sarsılmaz güvenimiz bir gün bizi daha büyük bir felakete sürükleyebilir mi? Çernobil bize kibrin ve yalanın atomlardan daha tehlikeli olduğunu öğretti. 2026'nın dünyasında nükleer enerji hala masadayken o hayalet şehrin sessizliğini iyi dinlemeliyiz. Çünkü o sessizlik bize bir gün tüm dünyanın böyle olabileceğini fısıldıyor. Belki de bir gün biz de Pripyat halkı gibi sadece 3 günlüğüne gideriz ve bir daha asla geri dönemeyiz. Bu videoyu hazırlamak ve detayları sizin için bir araya getirmek gerçekten uzun ve titiz bir çalışma gerektirdi. Ancak sizin ilginiz ve merakınız harcadığım tüm bu zamanı anlamlı kılıyor. Eğer bana bu süreçte destek olmak isterseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Bu küçük ama değerli desteğiniz sayesinde ben de daha büyük ve daha ilginç dosyaları açmak için gereken motivasyonu buluyorum. Yorumlarda hangi konuları merak ettiğinizi paylaşmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum.
Bir sonraki araştırmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.